izleyiciler, öncelikle hoş geldiniz. Daha evvelden domates budaması ile ilgili bir video hazırlayıp sizlere yayınlamıştım. O video eskidiği için şimdi tekrardan hazırlıyorum. Ama tabii sezon gelmediği için eski video üzerinden yeni bilgilerimi de ekleyerek sizlere aktaracağım. Allah nasip ederse yeni sezonda da yeni budama videosu hazırlamak istiyorum. Çünkü ne kadar çok fazla budarsak o kadar iyi anlaşılıyor. Ama şimdi budayacak olanlara hazır bilgi olması babında yayınlıyorum. İyi seyirler dilerim. Domatesi neden buduyoruz? Verimin artması için. Amatör fidelere baktığımızda budanmış fideler hemen hemen 3 katı fazla domates veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki sen profesyonel misin? Hayır, ben de profesyonel değilim ama budama işinden çok hoşlandım. Şöyle söyleyeyim ben size, hibrit tohum kullanıyorum ama hibrit biliyorsunuz budamadığınız zaman o da toplamda en fazla 10 tane domates görebiliyorsunuz domates fidesinin üzerinde. Böyle bir budanmış domatesin üzerinde minimum 25 tane domates her zaman var oluyor ve daha büyük oluyorlar domatesler. O zaman gramaj olarak da daha fazla kar elde etmiş oluyoruz. Geçen sene mesela benim 10 tane fidem vardı. Tek bir ev için ekmiştim bu 10 tane fideyi. 3 günde bir bahçeye gidiyordum. Bu arada şaşıyordu tabii. Kesin bir bilgi değil ama genelde 3 günde bir gitmeye dikkat ediyordum. Her 3 günde bir gittiğimde bir fideden 5 tane olgunlaşmış domates. Bunlar da bayağı büyük oluyorlardı. Ve 10 fideyle çarparsak bunu 50 tane domates 3 günde bir alıp evime geliyordum. Sadece 10 fideden. Ve bütün yazlık domates ihtiyacımı karşıladı bu 10 tane fide. Tabii o insanın dilini ısıran aromatik tadından hiç bahsetmiyorum, kokusundan. Bahçe domatesleri daha başka oluyor. Hibrit tohum olsa bile ilaç kullanmadığımız için, gübre kullanmadığımız için, yani kimyasal gübre kullanmadığımız için, bir de benim toprağım tabii ki çok yorgun bir toprak değil, lezzetinden yenmiyor diyebilirim. Şimdi gelin beraber eski videoma bakalım ve tekrardan bildiğim kadarıyla size budama ile ilgili birkaç tane bilgi vereyim. Ancak video görüntülerinde biraz sıkıntı olabilir. Ben eski videomu kaybettiğimden tekrardan bunu kanalımdan indirdim. İndirince de tabii eskisi gibi, orijinali gibi olmuyor. Ama inşallah dediğim gibi tekrardan taze bir video hazırlayıp sizlere yayınlayacağım. Sevgili izleyiciler, daha evvelden ne yapmıştık? Fidanları budarken yukarı, yani göğe doğru uzanıp giden dalları kesmiştik. Onlar meyve vermiyorlardı ve boşu boşuna ağacın enerjisini emiyorlardı. Domatesde ise yukarı giden dallar değil, yukarı doğru uzanan dallar verimlidir. Koltuk alma da derler. Yani domates kümesinin hemen altından çıkan mutlaka bir obur dal olur. O meyve, yani sebze vermez ve boşu boşuna orada büyür, enerjisini emer, domateslerin küçük kalmasını sağlar. Domatesin vitaminine, gelişimine ortak olur. Sadece domates kümesinin hemen altındaki dallar değil, bir aşağıya indiğimiz zaman kökünden de böyle dallar çıkabilir. Onun obur dal olduğunu nasıl anlarsınız? Çiçek vermez, verse de çok az verir, pek fazla bir şey barındırmaz üzerinde. Bu arada video çok ilerlemeden söyleyeyim, sırık domates aldıysanız eğer mutlaka bir sırık bağlayın. 1,5-2 metre olsun. Eğer yağmurlu bir bölgedeyseniz domates uzadıkça uzayacaktır ve zaten yukarı doğru uzanan ana dallar üzerine domates kümeleri dizilir. Domates gelişimini topraktan sağladığı gibi buna su ve güneş de yardımcı olur. Dolayısıyla ben burada çok çıplak bırakıyorum domates fidelerini ama bırakmamın sebebi Sakarya çok yağmurlu, çok yağışlı ve dolayısıyla fideler çok fazla büyüyorlar. Bu nedenle alıyorum. Eğer siz kurak yerdeyseniz ve sulama ile bu işi yapıyorsanız çok fazla benim kadar fideleri çıplak bırakmayın. Birkaç tane mutlaka ufak dallar olsun, yapraklar kalsın. Ben bu dalları kestim ama 3 gün sonra geldiğinde yerine yeni dalları çıkmış bulacağım. Ekranda gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıldıkça küçük çiçekler ve küçük domatesler var. Bu budamayı yaptığım için bunlar daha hızlı gelişecekler. Çünkü bunların enerjisine ulaşmasını engelleyen obur dalları aradan çıkardım. Budama olayını anlayabilmek için örneklerin çok olması lazım. Ben zaten diğer fideleri de budayacağım için şimdi diğer fideyi de beraber budayalım. İlk fidede söylemiştim ya,
Fidenin kökünden de bir tane obur dal çıkabilir. Bu ekranda şimdi o obur dalı görüyorsunuz. O obur dalları teker teker alıyoruz. Bakın bu da domates kümesinin koltuk altından aldığım dal. Yine bir koltuk altı dal daha. Evet, fidemiz yeni bir yağmur yağana kadar rahatladı. Bu video domateslerin daha ilk defa verim vermeye başlamasıyla çekilen bir video. İlk domatesler, daha henüz kızarmış bir domates almadık buradan. Görüyor musunuz? Bir obur dal daha ve kendisini çok fazla geliştirmiş. Bütün vitamini almış üzerine. Antiparantez şunu da söyleyeyim. Hafif kızarmaya başlamış bir domatesi fidenin üzerinden alıp eve getirip güneş gören balkonunuza ya da cam kenarına koyabilirsiniz. Artık domates güneşle kızarmaya devam edecektir. Fideye de çok ihtiyacı yok olgunlaştıktan sonra. Kanalımda bir dönüm araziden kaç kilogram domates hasat edilir isimli bir video da mevcut. Onu izlerseniz biraz daha domates hakkında bilgi alabilirsiniz. O profesyonel üreticiler için ön bilgi mahiyetinde hazırlanmış bir videodur. Belki size faydalı olacak bilgiler de mevcut olabilir. Benim domates budaması ile ilgili söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Videolar yorum aldıkça daha fazla seyrediliyor. Yorum yapmak isterseniz ve bir fikriniz varsa mutlaka beyan edin. Ben herkese de dönmeye çalışıyorum. Ayrıca abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayınız. Sağlıcakla kalın, bahçeleriniz bereketli olsun. Hayırlı günler diliyorum.